Evet, ölmeden yapılması gereken şeyler listemizdeki noktalardan birine daha doğru yola çıkıyoruz. Çernobil'e. Çernobil'e ancak turlarla gidebiliyorsunuz. Tur fiyatları turun içeriğine ve süresine göre farklılık arz ediyor. Benim katıldığım turun fiyatı 99 dolar. 5 dolara öğle yemeğini alabilirsiniz. Ve 10 dolara da Geiger cihazı, yani bulunduğunuz ortamdaki radyasyonu ölçen küçük cihazları kiralayabiliyorsunuz. Turu daha keyifli ve eğitici hale getirmek için Geiger cihazını alın derim. Ama grupsanız bir ya da iki kişinin alması yeterli. Kiev'den yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk sonunda Çernobil'e ulaşıyorsunuz ve burada ilk kontrol noktasına geliyorsunuz. Rehber yolculuğun sırasında size uymanız gereken yasakları hatırlatan bilgiler veriyor ve bunu anladığınıza dair imzalı bir sorumluluk beyanı alıyor. Bu yasaklar arasında bölgeden herhangi bir şey almamak, ki bunun 2 yıla kadar hapis cezası olduğu söylendi, açık havada bir şey yiyip içmemek, belirtilen noktalar haricinde sigara içmemek, yere oturmamak, rehberin gösterdiği bölgeler dışına geçmemek, temas etmemek vesaire. Kontrol noktasında rehberiniz pasaportlarınızı alıyor ve evrak işlerinizi hallettikten sonra Geiger cihazlarınız ve boynunuza gün boyu ne kadar radyasyon aldığınızı gösterecek bir göstergeyle beraber araca geliyor. Ve zaman yolculuğunuz başlıyor. Çernobil nükleer faciası 26 Nisan 1984 günü Çernobil nükleer tesisinde yer alan 4 nolu reaktörün patlamasıyla meydana geliyor. Ve bugüne kadar Fukushima ile beraber meydana gelmiş en büyük nükleer kazalardan biri olarak kabul ediliyor. Kaza sırasında 31 kişi ölüyor, ancak çevreye yayılan radyasyon etkisiyle yaşanan can kaybı halen tam olarak bilinmiyor. 4000'den 1 milyon can kaybına kadar sayıları farklı kaynaklarda okuyabiliyorsunuz. Ancak radyasyonu yoğun şekilde hisseden Rusya, Belarus ve Ukrayna'da çocuklardaki kanser vakalarında oldukça büyük artış gözlemlendiği ve ülkemizde de özellikle Karadeniz kıyı şeridinde yaşanan kanser vakalarındaki artış hepimizin malumu. Şu anda Çernobil turumuzun ilk durağı olan Zaliska köyündeyiz. Buranın ismi Zaliska, ağaçların arkasındaki yer anlamında. Gördüğünüz yer manav dükkanı. Tabii her yer terk edilmiş durumda. İçeriden de çekim yapacağım. Gördüğünüz gibi duvardaki sıvalara kadar her şey dökülmüş. Burada bir sandık var. O döneme ait bazı defterler, notlar. Şimdi biraz daha keşfedeceğiz. Of Pripyat, you can just imagine the road which we used, it was the central street of the village. The village is on this side and as well it's on that side, and it's so much long that it goes to our horizon and it goes close to Chernobyl city. Let's come inside. You will have a chance to see some documents even still inside of the building, and you can see that, for example, on days which were close to disaster, somebody came here to receive some documents, like for the school, for example, or for the kindergarten. So you can see it here. Also here some fields are contained. Here the floor is not danger anymore, it's already fallen, it's on the ground. And actually it was really common thing in local villages. They made a special air pillow between the floor and ground because winters in Ukraine they are quite cold. O dönemde evlerin girişlerinde ürünleri muhafaza etmek için bu tarz kilerler kullanılırmış. Turumuz sırasında dönemin sosyalist Rusyası'ndaki köy yaşamına, ev yaşamına da tanıklık edebiliyoruz. Gördüğünüz alan bir nevi şömine. Bunun üstüne yatak koyuyorlar ve üzerinde de genelde çocuklar
ya da sevdikleri misafirlerin kullanması için yatak yapılıyor. Aynı zamanda yemek pişirmek için de kullanılan bir alan bu. Gördüğünüz gibi doğa muhteşem bir şey. Biz insanoğlu olarak ne kadar zarar verirsek de bir şekilde kendine bir yol buluyor ve tekrar canlanıyor. Belki de gerçekten bu dünyanın üzerindeki en zararlı varlıklarız diye düşünebiliriz. Şimdi Zarissa'nın biraz ilerisindeki bir okula geldik. Burada isimsiz kahramanlar için yapılmış bir anıt var. Aynı zamanda rehberimiz bize kendisini gösterdiği dışındaki yerlere basmamamız konusunda uyarıyor. 17, 18, 19. Twenty. 20 yes. 21. 22. Oh. 23. 28. Oh. Şu anda yol üzerinde yani bir okula geldik. Burada radyasyon seviyesi okulun iç kısımlarında çok yüksek değil. Dışarıda az önce 20'yi kadar gördük ama burada şu an kontrol ediyorum. Metronu 0.30'un bile altında.
волчок и ухватит за бочок. Он ухватит за бочок и потащит в лесок, и потащит в лесок под ракитовый кусток. К нам, волчок, не ходи, нашу Машу не буди. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. Он ухватит за бочок и потащит в лесок, и утащит в лесок под малиновый кусток. А малинка упадет прямо Катеньке в рот. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. Он ухватит за бочок и потащит в лесок, и потащит в лесок под осиновый кусток. Ты к нам, волчик, не ходи, нашу Машу не буди. Баю, баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький волчок и ухватит за бочок. Он ухватит за бочок и потащит в лесок. Facianın yaşandığı 4 nolu reaktöre yaklaşırken sol tarafta bir heykel çekiyor dikkatimizi. Bu heykel Prometheus'a ait. Facia öncesinde bu heykel Pripyat şehrinin içinde yer alırken daha sonra bulunduğumuz noktaya taşınmış. Peki nedir Pripyat'ın simgelerine olan Prometheus'un hikayesi? Prometheus tanrılara baş kaldırarak tanrıların ateşini çalmış, insanlığa vermiştir. Bu ateş yaratıcılığı, bilimi ve uygarlığı simgeler. Ancak bunu öğrenen baş tanrı Zeus, Prometheus'u Kafkas dağlarına zincirler ve her gün yenilenen ciğerini bir kartala yedirir. Bazı kişiler nükleer kazanında Prometheus'un maruz kaldığı ceza gibi insanlara verilen bir ceza olduğu yönünde imgesel yorumlarda bulunmaktadır. Günümüzde olimpiyat oyunlarına taşınan meşale de Prometheus'un insanlığa hediye ettiği ateşi simgeler. Ve facianın gerçekleştiği 4 nolu reaktöre doğru geliyoruz. Ancak doğa yine bize küçük bir oyun oynuyor. Ve yoğun sis nedeniyle reaktörün tamamını görmek mümkün olmuyor. Yine de elimden geldiğince size etrafı göstermeye, anlatmaya çalışacağım. Reaktör 4'ün önünde temizlik ve kurtarma çalışmalarında yer alan maden işçilerinden itfaiyecilere, sağlık görevlilerinden askerlere ve hatta dalgıçlara kadar pek çok kahramanın anısına dikilmiş bir anıt mevcut. Facia sonrası temizleme ve tamamen örtülme çalışmaları yıllar sürüyor. Ve en nihayetinde 2016 yılında reaktörün üzeri tamamen çelik bir güvenlik kemeriyle örtülüyor. Bu kemerin amacı gelecek yıllarda ortaya çıkabilecek olası bir radyasyon tehlikesinin önüne geçmek. Ne yazık ki sis nedeniyle tamamen size buraya gösteremiyorum. Ancak açık bir havada gelmeniz halinde bu şekilde bir görüntüyle karşılaşabilirsiniz. Pripyat'tan herkese selam. Şu anda Çernobil faciasının yaşandığı yerleşim yeri olan Pripyat'a geldik. Birazdan rehberimizle beraber bir tur alacağız. Görüntüleri yakalamaya çalışacağım. Sizlerle paylaşacağım. Burası Sovyet Sosyalist Rusya zamanında örnek şehirlerden biri olarak gösteriliyordu. Ancak facianın olmasıyla birlikte Rus sosyalist düzeniyle ilgili de çok ciddi bir çöküş süreci başladı. Birazdan beraber turumuzu atacağız ve beraber olan biteni takip edeceğiz. Benimle kalın.